Düşün, bugün patronundan ağır ve haksız bir eleştiri aldın veya trafikte hiç tanımadığın biri sana akıl almaz bir hakaret etti. Şu an zihnini kemiren, midene kramplar sokan o acı gerçekten dışarıdan mı geliyor? Yoksa kendi yarattığın bir yanılsamanın, kendi zihninde kurduğun bir mahkemenin kurbanı mısın? Dış dünyadaki tüm bahaneleri yıkıp geçeceğimiz bu zihinsel kazıya tam da bu soruyla başlıyoruz. Amacımız felsefi bilgi depolamak falan değil. Doğrudan senin, şu an bizi dinleyen kişinin karakterini inşa etmek. Bilgiyi depolayan ölü bir arşiv olmak çok kolaydır. Zor olan o bilgiyi an be an eyleme döken, yaşayan bir kütüphane olmaktır. Dış dünyanın bahanelerinden arınmak, rasyonel aklın duygusal hezeyanlara karşı açtığı ilk cephedir. Felsefi inşada odaklanmamız gereken nokta olayların kendisi değil. O olaylara atfettiğimiz anlamların bizi nasıl esir aldığıdır. Başına gelen bir olay, bir hakaret veya bir kayıp, kendi başına ruhunu etkileyemez. Ruhu hareket ettiren sadece kendi iradesi, kendi yargısıdır. İnsan varlığını üçe ayırarak bu yanılsamanın mekanizmasını çok daha net görebiliriz. Birincisi zavallı beden. Et ve kemik ağlarından oluşan, hastalanmaya mahkum geçici bir doku. İkincisi zavallı soluk, havaya karışan, rüzgarlara tabi olan nefesimiz. Üçüncüsü ve en önemlisi egemen unsur olan zihin. Eski Yunan'daki adıyla hegemonikon. Beden her an çökebilecek çürük bir çadırı andırır. Bir virüse, bir kılıç darbesine veya zamanın çürütücü etkisine bütünüyle açıktır bu çadır. Zihin ise dışarıdan kendi onayı olmadan asla aşılamayacak, tahrip edilemeyecek bir içsel kaledir. Dış dünyanın farksızlığı tam da bu kalenin surlarında başlar. Sen şu an bu sözleri zihninde tartan dinleyici, zihnin mutlak ve sarsılmaz bir sığınaksa, neden o kalenin kapılarını kendi ellerinle içeriden açıyorsun? Farksız olan dışsal statüler, sosyal medyadaki geçici alkışlar için o aşılamaz kaleyi neden teslim ediyorsun? Çoğunluğun içine düştüğü yanılsama, kendi karanlığını aydınlık sanmasından kaynaklanır. İnsanlar dışarıdan gelen onayın kendilerine değer kattığına dair kurgusal bir inanca saplanmış durumdalar. Felsefe biçiminde yaşamak, dışsal olanın cazibesini ve aslında ne kadar değersiz olduğunu tüm çıplaklığıyla görebilmektir. Bedensel hazları, banka hesabındaki rakamları mutlak iyi zanneden bir zihin, kendi kalesinin anahtarını celladına teslim etmiş demektir. Rasyonalite, logos, aklın tek otorite kabul edilmesine emreder. Romalı bir imparatorun Carnuntum'da barbarlara karşı savaşırken, etrafında ölüm kol gezerken, çadırına çekilip evrensel düzenin kusursuzluğunu yazması, rastgele bir eylem değildir. İrade terbiyesinin mutlak zirvesidir bu. İmparator dışarıdaki kan gölüne bakıp bu kötü demez. Kötü olan hiçbir şey yoktur. Sadece elementlerin zorunlu ve muazzam dönüşümü vardır. Doğaya uyumlu yaşamak evrensel akışa direnmemektir. En yüce iyi erdemdir ve erdem kendi kendine yeten tek kudrettir. Doğaya uyumlu yaşamak fikrini günümüz pratiğine döktüğümüzde işin rengi tamamen değişiyor. Modern bir insanın ofisindeki masasında haksız yere işten çıkarıldığını düşün. İçsel kalesini kuran bir zihnin kapıya dayanan bu modern felaketleri nasıl karşılayacağı amor fati kavramının merkezinde alevlenir. Modern dijital platformlardaki tartışmalara, özellikle Reddit kayıtlarına falan baktığımızda insanların bu kavramını nasıl bocaladığını görüyoruz. Bir kullanıcı determinizme sığınıp, kaderimiz belli, her şey yazılmış, boyun eğelim diyor. Hayatını bütünüyle pasifliğe kilitliyor bu yaklaşım. Bir başkası çıkıp felsefeyi ucuz bir mizaha kurban ediyor. Kuş üzerime pisledi, kaderimi sevmeliyim, güleyim bari yaklaşımı. Trajediyi bir sanat eseri gibi kucaklama fikri bambaşka bir boyuttur. Engellerin bir ateş için oksijen gibi potansiyel yakıtına dönüşmesi zorunluluğudur. Kontrol edilemeyen kaderdir, kontrol edilen eylemdir. Amor fati, olanı sadece kabullenmek değil, onu tutkuyla sevmek ve başka türlü olmasını dilememektir. Silinmiş bir kullanıcının itirazını burada masaya yatırmak zorundayım. Eğer eylemlerimi rasyonalize etmeden sonuçları körü körüne seveceksem,
bu beni eylemsizliğe sürüklemez mi sorusu, amor fati'yi sonuç gerçekleşmeden önceki bir teslimiyet sanmak zihinsel bir tembelliktir. Nihilizmin tam aksine en yüksek düzeyde aktif ve yaratıcı bir irade beyanıdır bu. Mekanizmanı doğru kurmak gerekiyor. Sonuç elde edilene kadar akıl ve eylem devrededir. Otonomiyle iradenin son damlasına kadar savaşılır. Hedefin için çalışırsın, strateji kurarsın, ter dökersin, ok yaydan çıkar. İşte o ok hedefe saplandığında veya hedefi tamamen ıskaladığında devreye giren devasa mekanizmanın adıdır amor fati. O sonuç artık değiştirilemez bir hakikat olarak karşına dikilmiştir. Acının, yenilginin içindeki yaratıcı potansiyeli bulmak zorundasın. Bir heykeltıraşın en sert mermerden bir şaheser yaratması gibi rasyonel bir zorunluluktur bu. İflas ettin diyelim. Kaderin buymuş deyip köşeye çekilmek köleliktir. İflasın getirdiği yıkımı alıp o enkazdan eskisinden 10 kat daha güçlü bir şirket kurmanın yakıtı yapmak amor fati'tir. Trajediyi reddetmek, doğanın kuralına isyan etmektir. Bir Yunan trajedisindeki dramı izlerken ondan salt bir acı değil, estetik ve dönüştürücü bir anlam çıkarıyoruz. Kendi hayatımızın felaketlerine de aynı yaratıcı mesafeden bakmalıyız. Kaderin nesnesi olmaktan çıkıp o acıyı kullanarak kaderin bizzat yazarı haline gelmek budur. Kaderini eylemin yakıtı yapan insanın karşısına çıkan devasa bir sorun var ortada. Yeryüzündeki ihanetler, haksızlıklar ve doğrudan kötülük eden düşmanlar. Dünya sensin ilkesi tam burada, dış dünyanın sadece içsel durumumuzun bir yansıması olduğunu kavradığımızda devreye giriyor. Dış dünyada suçlu barındırmayan devasa bir aynaya bakıyoruz. Sokakta sana çarpan adam, işini elinden alan rakibin, seni sırtından vuran dostun, Hiçbiri suçlu değil, birini suçlamak, kendi kaderini değiştirme kudretini o kişiye devretmektir. sorumluluğu %0'a indirip kurban bilincine hapsolmaktır. Karşımıza çıkan düşmanların bizi uykumuzdan uyandırmak için sistem tarafından gönderilmiş antagonistler, yani gizli müttefikler olduğu gerçeği var. Antagonistleri bir spor salonundaki demir ağırlık plakalarına benzetebiliriz. Ağırlığa kızamazsın, o soğuk demir, kası yırtarak büyütmek, iradeyi kanatarak güçlendirmek için oradadır. Sen, bizi dinleyen, seni tüm benliğiyle zehirlemeye çalışan, gözünün içine baka baka sana ihanet eden birine dönüp suçlu değil demek, insan doğasının ilkel adalet arayışına bütünüyle aykırı bir şey değil mi? Zarar verene aklamak, aklın kendini inkar etmesi anlamına gelmez mi? İnsan doğasının ilkel adalet arayışı dediğin o duygu, aklın ışığıyla terbiye edilmediği sürece kaba bir hayvansal reaksiyondan ibarettir. Adaleti dışarıda, başkasının ceza almasında aramak mutlak bir zayıflıktır. Kente zarar vermeyen hiçbir eylem, vatandaşa zarar veremez ilkesi bu yanılsamayı paramparça eder. Dışarıdaki düşmanın eylemi, yalanı veya ihaneti onun kendi zihinsel kusuru, kendi içsel çürümesidir. Senin zihnine, içsel kalene senin onayın olmadan sızamaz. Karşındaki kişinin zehri senin bedenine veya itibarına zarar verebilir ama aklına dokunamaz. Sana hakaret eden kişinin temel amacı, senin varlık enerjini israf etmeni sağlamak. Öfkeye kapılarak aklın egemenliğini yitirmeni izlemektir. Ona kızmak, kendi tanrısal iradeni aşağı çekmek, onun oyun sahasına inip onun kuralıyla oynamaktır. Antagonist, senin henüz ustalaşmadığın bir zayıflığı ortaya çıkarmak için görevlendirilmiş bir aynadır. Seni öfkelendirebiliyorsa, zihninde hala fethedilmemiş bir alan, kontrol edemediğin bir kibir var demektir. Zihninden geçen her düşünce, gelecekteki bir olayın tohumudur. Karşındaki düşmanı yaratan senin kendi içindeki ıstırap ezgisi. Kendi korkuların ve zaaflarındır. O kişinin eylemi senin ruhunu kirletmez. Kirlenen şey, düşmanı suçlayarak varoluşsal sorumluluktan kaçan o kurban zihniyetidir. Dışarıda bir suçlu aramak, kendi krallığının tacını başkasına vermektir. İntikamın en yüce ve tek rasyonel formu, düşmanına benzememektir. Sorumluluğu %100 oranında omuzlayan bir zihin için, mesele sadece başkalarıyla bitmiyor, insanın kendi geçmişinde yaptığı hataların tortusuyla başa çıkması gerekiyor.
Şimdiki anın mutlak egemenliğini kurduğumuzda zamanın doğrusal bir çizgi olmadığını fark ederiz. Geçmiş ve gelecek, şimdiki anın o dikey ateşinin içinde erir. İradenin tüm enerjisi şimdiki anı inşa etmesi gerekirken, geçmişin mezarlığında hayali senaryolarla tüketilir. Bu bütünüyle bir içsel intihardır. Şimdiki an, geçmişi ve geleceği an beyan yeniden yazma kudretine sahip dikey bir oluş noktasıdır. Her gününü bütün bir yaşam gibi yaşa kuralı tam olarak budur. Rasyonel zihnin kılıcını bu noktada bileylememiz gerekiyor. Geçmişten ders çıkarmak, tarihi okuyup hataları tekrarlamamak bilgeliğin temeli sayılır. Keşke demeyi doğrudan bir karakter çürümesi olarak adlandırmakla, geçmişin hatalarından ders almak arasındaki o ince mekanizma nasıl işliyor? Geçmiş duygudan tamamen arındırılmış salt bir veri seti midir? Geçmiş tam olarak eyleme yön veren nesnel bir veri setidir. Zihni felç edecek bir yas alanı, bir ağlama duvarı olamaz. Keşke demek, şimdiki anın ağırlığından ve şu saniye eyleme geçme zorunluluğundan kaçmanın en korkakça yoludur. Pişmanlığın karakter üzerindeki tahrip edici etkileri matematiksel bir kesinlikle işler. İlk olarak varlık enerjisi sızar. İradenin tamamı şimdiki anın çözümünü üretmesi gerekirken değiştirilmesi fiziksel olarak imkansız olan bir zaman dilimine akar. Motor çalışır ama araç viteste olmadığı için sadece yakıt tüketir, 1 milimetre bile ilerlemez. İkinci olarak sorumsuzluktan kaçış başlar. O zaman o hatayı yapmasaydım şimdi bu durumda olmazdım bahanesi, zayıf karakterin ninnisine dönüşür. Üçüncü ve en tehlikeli aşama ise döngüsel tekrardır. Geçmişini reddeden kişi, o geçmişin içindeki gizli rasyonel dersi alamadığı için aynı trajedileri farklı dekorlar ve farklı aktörlerle tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur. Rasyonel insan, geçmişteki en derin trajedileri bile iyi ki parantezine alabilen insandır. O olayları bugünkü iradesinin sarsılmaz yakıtı yapar. O trajediler yaşanmış ve bugünkü karakterin çeliğini sertleştirmek için gereken muazzam sürtünmeyi sağlamıştır. Ateşin oksijeni tam da o yapılan hatalardır. Aklın görevi olanı olduğu gibi onaylamak ve tüm iradesini elindeki tek gerçeklik olan şimdinin üzerine bükülmez bir inançla yoğunlaştırmaktır. Zihnin derinliklerinde çıktığımız bu felsefik kazı boyunca içsel kalenin kapılarını içeriden kilitledik. Ofisteki krizlerden sokaktaki tartışmalara kadar. Dış dünyada suçlu barındırmayan, sorumluluğu %100 bireyin kendisine yıkan, antagonistleri yani hayatımızı zorlaştıran insanları spor salonundaki ağırlıklar gibi kullanmayı öğrendik. Amor Fati'nin pasif bir kabulleniş değil, trajediyi eylemin, karakterin yakıtı yapan o muazzam yaratıcı ateş olduğunu ortaya koyduk. Dünyanın şikayet edenlere, kurban bilincinde boğulanlara değil, kendi gerçekliğinin mimarı olanlara boyun eğdiğini adım adım işledik. Bir lambanın yağı bitene kadar ışığı etrafını aydınlatmaya devam ediyorsa, senin hakikat ve adalet ışığında o zavallı soluk, o pneuma elementleri karışana dek asla sönmemelidir. İnsan bedeni toprağa dönecektir. Ölüm sadece atomların evrensel dağılımıdır. Korkulacak bir son değildir. Asıl ölüm bedenin çürümesi değildir. Asıl ölüm, şimdiki anda iradeyi teslim etmek, aklın tahtını boş bırakmak ve başkalarının senin için yazdığı bir senaryoda figüran olmayı kabul etmektir. Yaşam her saniye yeniden fethedilmesi gereken dikey bir zirvedir. Gözlerini bu anın mutlak gerçeğine çevir. Zihinsel kazının ulaştığı bu noktada eyleme geçme vakti geldi. Bugün karşına çıkan en büyük engeli veya varlığına en tahammül edemediğin seni en çok zorlayan o kişiyi bul. Onu suçlamayı, ona mazeretler üretmeyi şu saniye derhal kes. Onun, senin henüz terbiye edilmemiş, eksik bir yönünü törpülemek, içindeki potansiyeli kanatarak açığa çıkarmak için karşına dikilmiş bir antagonist bir antrenman partneri olduğunu kabul et. Ona karşı savaşarak, öfkelenerek, kendi varlık enerjini tüketme. Onu bir basamak olarak kullanarak kendi iradeni büyüt. Olanı sev, geçmişi veri seti olarak oku ve karakterin ateşini harlamaya devam et. Sükunetini koru, iradeni bileyle ve kendi kalenin mutlak hükümdarı ol. Zihinsel kazı tamamlandı, sıra inşada.